Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir püf noktası sayesinde çok fazla yoğurup yorulmadan kolayca yapabileceğiniz tam kıvam, tam ölçü sodalı çiğ köfte tarifini paylaşmak istiyorum. Genişçe bir tepsinin içerisine 3 su bardağı köftelik esmer bulguru alalım. Ben daha güzel bir lezzet verdiği için esmer bulgur tercih ettim. Sizler isterseniz normal köftelik bulgur da kullanabilirsiniz. Üzerine bir şişe sade maden suyunu dökelim ve karıştıralım. Döktüğümüz maden suyu sayesinde çok fazla yorulup yoğurmadan çiğ köftemizi kolayca yapabileceğiz. Daha sonra üzerine 250 mililitrelik bardakla 1 su bardağı sıcak suyu dökelim ve tekrardan karıştıralım. Daha sonra yaklaşık 5-10 dakika kadar bu şekilde bekletelim. Daha sonra ayrı bir kabın içerisine 1 su bardağından yaklaşık 2 parmak eksik isotu tabağın içerisine alalım. 1 çay bardağı ben sıvı yağ ve zeytinyağını karışık olarak kullandım. Üzerine ekleyip karıştıralım. Çok fazla acı olmasını istemiyorsanız isot miktarını azaltabilirsiniz. Bu şekilde isot yumuşayacak, rengini ve lezzetini çiğ köftemize daha güzel verecek. Güzelce karıştırdıktan sonra bir kenarda bekletelim. Yaklaşık 10 dakika bulguru beklettim. Gördüğünüz gibi bulgurlar şişmiş. 1 adet rendelediğimiz kuru soğanı videoda gördüğünüz gibi fazla suyunu sıkalım. Suyunu ayırarak soğanı bulgurun üzerine alalım. 2-3 diş rendelenmiş sarımsak, 1 dolu yemek kaşığı biber ve 1 dolu yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 tatlı kaşığı kadar pul biber, birer çay kaşığı kadar kimyon ve karabiber ekleyelim. Ve 1 adet taze sıkılmış limon suyu ekleyip bir kasenin içerisine bir miktar su alalım. Elimizi ara ara bu suyun içine batırarak köftemizi yoğuralım. Normalde çiğ köfteyi dakikalarca yoğurmamız gerekir. Ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel olur. Ama içerisine eklediğimiz soda sayesinde çok fazla yoğurmadan ve yorulmadan çiğ köftemizi yapacağız. Yaklaşık 5 dakikadır çiğ köftemizi yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar kısa bir sürede hemen kıvam aldı. Bu kıvama geldikten sonra üzerine yarım çay bardağı ben ev yapımı hakiki nar ekşisi kullandım.
Nar ekşisini ekleyip yoğurmaya devam edelim. Daha sonra yağ ve isot karışımının tamamını üzerine ekleyelim. Dediğim gibi çok fazla acı olmasını istemiyorsanız isot miktarını azaltabilirsiniz. Tekrardan yoğurmaya devam edelim. Baharat ve ekşi miktarını kendi damak zevkinize göre arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Ve yaklaşık 6-7 dakika yoğurmayla çiğ köftemizi kolay sıkımlayabilmek ve daha parlak gözükmesi için küçük bir kabın içerisine biraz sıvı yağ alalım. Elimizi ara ara sıvı yağa batırarak çiğ köftemizi sıkımlayalım. Eminim ki sizler de bir kez denediğinizde artık dışarıdan hazır çiğ köfte almak istemeyeceksiniz. Tadan herkesin çok beğendiği bu çiğ köfteyi sizlere de bir kez olsun denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla ve videomun daha çok kişiye ulaşabilmesi için sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için ve destekleriniz için teşekkürler.